Değerli üreticiler, merhaba, yeni bir video ile beraberiz. Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü tarımda birçok konuda yeniliğin fikir babası, fidancılık konusunda duayen hocalarımızdan, benim de her yerde talebesi olmaktan gurur duyduğumu rahatlıkla söylediğim sevgili Abdullah Kankaya hocamla beraberiz. Hocam, bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mustafa Bey kardeşim. Bir meslektaşım olarak sizleri işletmemizde görmekte ve ağırlamakta mutluluk duyarım. Çünkü siz de yıllardır bademle uğraşıyorsunuz. Evet. Ve bence de Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu 3-5 tane badem uzmanından bir kişisiniz. Çok sağ olun. O nedenle sizinle böyle bir sohbeti işletmemizde yapmaktan ben mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. Çok sağ olun hocam. Sizlerden bu cümleleri duymak bizim için gurur verici. Hocam, müsaadeniz olursa birkaç tane sorum var sizlere. Değerli takipçilerimizle de bu soru cevaplarını paylaşacağım. Hocam, Türkiye'nin badem üretimi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Badem yatırımını doğru buluyor musunuz? Evet. Bademin geçmişine baktığımız zaman ülkemizde badem genellikle sınırda, tarla sınırlarında Evet. yetişen, işte yarısı komşunun bahçesinde, yarısı kendi bahçemizde olan ağaçlardı. Ve rahmetli annelerimiz de bunları toplar, işte 3-5 kilo, kışın o televizyonların olmadığı yıllarda uzun kış gecelerinde kırıp yediğimiz bir meyve türüydü. Ama son yıllarda badem bütün diyetlerimizde sabah kahvaltısından tutun geceye kadar tükettiğimiz günlük hayatımızın her aşamasında kullandığımız bir meyve türü. Ve dolayısıyla ben bu meyvenin üretiminin yapılmasını zorunlu ve mecburi görüyorum. Ki ülkemiz tükettiği bademin şu anda çoğunluğunu ithal etmekte. Amerika Birleşik Devletleri'ne ithal etmekte. Bu nedenle de bakanlık ve hükümet yıllardır badem üretimini teşvik etmek amacıyla çiftçilere destekler vermekte. Evet. Dolayısıyla da üretim yapılması gereken bir bahçecilik türü diyelim ve karlı bana göre de bahçecilik türü. Evet hocam. Peki hocam, siz fidancılık konusunda uzmansınız. Piyasada merdiven altı çok fazla üretim var. 20 liraya da fidanlar var. İşte üst limiti yok. Fidanların fiyatı artarak devam ediyor. Bir yatırımcı bahçesine fidan dikecekse fidan alırken nelere dikkat etmeli? Bir kere bahçeyi kurmadan evvel, yani badem bahçesini kurmadan evvel seçeceği fidanın anacının ne olduğuna bakması gerekiyor. Evet. Yani klon anacı mı, tohum anacı mı? Buna bakması gerekiyor. Klon anacını tercih etmesi lazım. Klon anacını doku kültürleri laboratuvarında üretilmiş olan, badem için üretilmiş olan GF gibi, Gandem gibi anaçların olmasına dikkat etmesi gerekiyor. İkinci olarak da isminin doğru, herhangi bir hastalık ve zararlı olup olmadığını bakması gerekiyor. Çünkü bu alacağı badem fidanı ona 20 yıl, 30 yıl hizmet edecek bir badem. Yani binanın temeli. O zaman bu bademin fidanının doğru ellerden, doğru insanlardan ve doğru bir anaç üzerine o çeşidin de doğru olduğuna kani olduğu fidanları alması gerekiyor. Çeşitlerin çok yanlış çıktığı bahçelerle karşılaşıyoruz. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Badem özelinde konuşmuyorum ama üretici sertifikalı fidan aldığını düşünüyor. Gayet iyi yerlerden aldığını düşünüyor. Fakat bahçesine dikiyor, birkaç sene sonra diktiği çeşitle karşılaşmıyor. Bunun için üretici, daha doğrusu fidanı dikecek yatırımcı bu konuda nelere dikkat etmeli, nasıl emin olabilir? Şimdi üretici en masum. Evet. Yani profesyonel bir fidancı değil. Yani baktığı zaman dalından, kökünden, gövdesinden baktığı zaman bu anaç üzerine bu çeşit olduğunu bilmesi mümkün değil. O zaman fidan alacağı fidancının bir geçmişine bakacak bir ülkede. Evet. Buna bakacak. Bunları kontrol ettikten sonra hangi anacı dikeceğini,
hangi anacı üzerine hangi çeşidin seçileceğini ve bu iklime bu çiçeklenmesi olsun, yetiştirilmesi olsun, bu toprak yapısının bu iklime uygun olup olmadığını kontrol edecek ve ona göre alacak. Evet. Ve en önemlisi de zaten sertifikalı fidan dediğimiz zaman ismine doğru. Yani hem anacın hem çeşidin ismi doğru. Herhangi bir hastalık ve zararlılığıyla bulaşık olmayan bir fidan anlamına geliyor. Ve bunu da Tarım Bakanlığı'nın yetkili kuruluşları sarı veya mavi sertifika vererek bu çeşidin doğru ve yanlış olduğunu ispatlıyor. Evet. Ama en önemlisi üzerine aşı yapan fidancının, üzerine aşı yaptığı çeşidin damızlık parsellerinin olması gerekiyor. Evet. Ben o nedenle arkadaşlarımızla birleşerek 10 yıl önce devletin tarım işletmeleri genel müdürlüğü arazilerinde damızlık parselleri kurduk. Amacımız bütün fidancılar buradan doğru hastalıklarla bulaşık olmayan kalemleri kullansınlar. Ama maalesef tam ne bakanlık tarafından ne de Evet, maalesef. üreticiler tarafından çok ciddi destek veremedik. Bunu tam yapamadık. Bu yanlışlar çok. Sebebi de iyi niyetli, yani iyi niyetle belki hata yapıyor fidancılar. Yani gidiyor kalemi başka araziden, başka bahçelerden, bazen haberi olduğu zaman, bazen olmadan alıyor. Bir çeşit bir fidan bahçede bir tane yanlışsa yanlışlar devam ediyor. Hastalıklarda fidanlardan gelen kalemlerle direkt fidanlara da bulaşabilir hocam. Kesinlikle. Yani hastalıklı fidanlar da olabilir bu şekilde. Damızlık çok önemli o yüzden. Damızlık bahçelerinin kurulması gerçekten değerli bir fikirmiş. Keşke destek görseydi. Koronavirüsü Çin'de bir kişi tarafından çıktı ve bütün dünyayı esir aldı. Doğru. Yani bazı virüsler var ki şarka gibi mesela. Evet. Yani siz dünyanın bir yerine çıkar, oradan aldığınız kalemlerle fidandan fidana bulaşır, gider. Tabii, Yani tabii. o nedenle bazıları aşı gözüyle, aşı kalemiyle bulaşan hastalıklardır. O nedenle yani kalem damızlığının sağlam ve temiz olması bu fidancılığın ve meyve bahçesi kurulumunun en önemli kısmıdır bana göre. Kesinlikle. Hocam sizinle daha önceden de istişare ettik. Özellikle Azerbaycan'da çok fazla rastladım. Yani 100.000'lere yakın fidanların dikildiği bahçelerde gelişim sıkıntısı olduğunda malum biz ziraat mühendisleri olarak sök bakalım köküne bakalım deriz ilk önce. Sökülüp baktı. Şuna bakalım ona bakıyoruz. Ve köklerinde fidanla birlikte taşınmış agrobakteriyumlarla karşılaşıyoruz hocam. Artık o fidanları söküp atsalar bile o bahçelere 5-6 yıl muamele etmeden yeni dikimler yapılması mümkün değil. Bu agrobakteriyum zannediyorum bu dediğiniz koronavirüs gibi fidanlara bulaşmış durumda. Bu agrobakteriyumdan yani kök kanserinden ari fidanları elde etmek için yatırımcılar nasıl yöntemleri izlemeli? Bir kere fidan aldığı fidancıya şu soruyu net sormalı. Kardeşim bu doku kültürleriyle üretilmiş bir araç mı? Evet. Doku kültürü nedir hocam? Evet. Doku kültürleri damızlık parselinden aldığı 2-3 milimetre uzunluğundaki bir parçanın laboratuvar şartlarında çoğaltılarak bir tanesinden 5, 5 tanesinden tekrar 5 derken çoğaltılıyor ve daha sonra bunlar köklendiriliyor ve topraksız kültür dediğimiz ortamlarda domates fidesinin 2-3 büyüklüğünde ve kalınlığında olacak şekilde paperboard dediğimiz torf içerisinde fidancıya veriliyor. Bu doku kültürleriyle üretilmiş bir anaçtır. Evet. Biz bu anacı aldığımız zaman zaten orada herhangi bir hastalık ve zararlı varsa orada bunu görüyoruz. Evet. Bunu üzerine olup olmadığını kesinlikle soracağım. İkincisi aldığı fidanı mutlaka kökünü kontrol edecek. Bazıları Erken dönemde de yani etki erken dönemde gösterebilir. gösterebilir yani. Onun için bunları kontrol ettiği zaman, gördüğü zaman kesinlikle öyle bir yerden fidan almayacak.
bahçesine dahi sokmayacak. Ama hocam siz doku kültürü diyorsunuz. Şimdi benim bahçemde ben yıllık 10 milyon tane dip filizlerinden çelik üretip o çelikleri köklendirip anaç elde edebilirim. Ve bunu çok ucuza elde ederim. Diğer söylediğiniz yöntem biraz daha masraflı olmalı. Bu masraflar da ya fidana yansıyacak ya da başka şekilde giderilecek. Mustafa Bey, bir bahçe kurabilmek için siz bahçenin hazırlığını yapıyorsunuz, sulama sistemlerini yapıyorsunuz, etrafını çeviriyorsunuz, sırt sistemi gerekiyorsa sırt yapıyorsunuz. Yani 50 liralık, 60 liralık bir fidan için milyonlarca, Evet, binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama esas bu parayı da o kaliteli bir meyve bahçesi kurmak için ve o fidan için harcıyorsunuz. O zaman seçtiğimiz fidanın da sağlıklı ve doğru olması gerekiyor. 10 lira fazla, 20 lira fazla olması hiçbir şey ifade etmez. değerli üreticilerimize şunu da söyleyeyim ben. Bildiğiniz üzere bahçeler, sayısız bahçe kurduk, sayısız dikimler yaptık ve yatırımcılar çoğu zaman bize bir fizibilite çalışması yap. Biz yatırım yapacağımız zaman neye ne kadar harcayacağız diye sorduklarında ben de onlara güzel bir çalışma yapıyorum ve şu çemberin bölünmüş halleri vardır. Ne kadar neye masraf gidecek diye. İnanın toprak hazırlığı, etrafının çiti örgüsü, sulama altyapısı, toprağa harcadığınız para fidan işin en küçük taraflarından bir tanesi hocam. Ama en önemli. En önemli ama o kadar küçük ki yani bazı yatırımcılar tabii herkes bilmek zorunda değil ama fidan alıp toprağa sokmayı bahçe kurmak zannediyor. Bu işin en kolay ve en ucuz tarafı. Ondan sonraki süreç de çok önemli. Asıl ondan sonraki süreç önemli bence. Tabii ki maliyet hesapları yapacaklar ama merdiven altından kesinlikle almamaları gerektiğini tekrar hocamızın yanında da söyleyelim. Yani fidancı, fidanın arkasında duran, güven veren bir insan Yıllarca bu işi yapmış ya da olması referanslarının gerekir. güçlü olması lazım. Tabii yani bir şey alıyorsunuz, bir buzdolabı alıyorsunuz. Acaba onun servisi var mı, şu var mı, bu var mı? Soruyorsunuz siz bahçeyi kurduğunuz zaman o fidan satan, size fidan satan kişiler fidanın arkasında duruyor mu? Ondan herhangi bir bilgi alışverişi yapabilecek mi? Bunların hepsini araştırmanız gerekiyor. Evet, evet hocam. Hocam burada biraz önce gördük. Size küçük pipetlerle anaçlar geliyor. Siz onları bir kaba alıp orada büyütüyorsunuz. Sonra aşıya hazır hale getiriyorsunuz. Hocam siz toprağın içine dikmiyorsunuz. Yani bu tüplerin içerisinde bir karışım gördüm ben. Bu toprak değil. Orada bir karışım var hocam. O karışımı kullanmanızın sebebi ne? O karışım nedir? Son yıllarda topraksız kültür diye bir Evet, üretim tekniği de çıktı. Toprak bildiğimiz arazideki toprak. evet. Her şey olabilir içerisinde. Tabii topraksız kültür dediğiniz zaman mesela suyun içerisinde de üretim var. Cam yünü yapın üzerinde de var. Ama Evet, bizim bahsettiğiniz bir torf, bataklık toprağı biliyorsunuz. evet, Torf, 2 kokopit, Hindistan cevizinin kabuklarının evet. karışımı. Bir de perlit veya bizim ülkemizde çıkan pomza karışımından belli karışımlar içerisinde yapıyoruz. Dolayısıyla bunların hem içerisinde herhangi bir hastalık ve zararlı yok. Biraz önceki bahsettiğimiz kök kanseri de zaten toprak aracılığıyla Evet, taşınıyor. bulaşıyor. Evet. Daha çok bulaşıyor. Ve burada siz saksıları dikiyorsunuz. Eğer saksıda bir üretimi, sera içerisinde veya sera dışında da yapabilirsiniz. Saksıda üretimi. Ki ben ülke olarak aslında önümüzdeki yıllarda tamamen üretimin topraksız kültürde dış ortamda da olsa Evet. saksı veya işte saksı Yapay yerine geçen ortamlar. burada üretilmesi, hastalık ve zararların yaygınlaşmasının azaltılması, hem sulamanın su miktarının az miktarda verilmesi ve kontrollü verilmesi, aynı zamanda siz bir dekar arazide çıplak köklü 5 ile 7 bin arasında fidan yetiştirirken bir dekar arazide 30 bin, 35 bin fidan yetiştirebilme imkanına da kavuşmuş olacaksınız. Evet hocam. Peki hocam, bahçe kuracak kişi, bu çok basit bir soru ama bunun bir sürü şartlarda değerlendirilmesi gerekiyor, farkındayım. Açık kök, badem özelinde konuşursak, açık kök fidan mı tercih etmeli, tüplü fidan mı tercih etmeli?
Şimdi eğer bir fidanda herhangi bir hastalık ve zararlı yok ise ve dikim zamanı yakın ise çıplak köklü fidanı tercih etmesi daha uygundur. Hı hı. Çünkü çıplak köklü fidan daha güçlü ve kuvvetli gelişecektir. Saksıdaki fidan toprağa adapte oluncaya kadar belli bir zaman geçecektir. Ama ben önümüzdeki yıllar 2024, şu anda biz 2023, Eylül'ün Evet. ortasındayız. 2024'te dikim yapacak kişi 2023'ün Kasım'ıyla 2024'ün Mart-Nisan arasında çıplak köklü fidanı dikebilme şansına sahip. Evet. Ama eğer 2023'ün Mayıs ayında bahçe kurmaya, Nisan ayında bahçe kurmaya ve dikmeye niyetli bir kişi ise bunun tercih etmesi gereken kısımda saksılı fidandır. Evet. Ama saksılı fidanda dışarıdaki toprağı direkt Tüplere doğru. tüplerin, saksıların içerisine koyarak üreten üretici de var. Ben bunu kastetmiyorum. Biraz evvelki Evet. bahsettiğimiz gibi kokopit, torf ve perlit karışımı ortamlarda yetiştirilmiş bir fidanı söylüyorum. Evet. Böyle bir fidan size zaman kazandırır, tüplü fidan. Evet hocam. Yani yılın 12 ayı fidan dikme Özgürlüğüne fırsatını sahip olur. sağlar. Fidancıya da yeni çeşitleri hızlı bir şekilde üreterek piyasaya sürme fırsatı sağlar. Üreticide de hızlı bir şekilde yeni üretilen, yeni piyasaya giren bir çeşidi bahçe kurma fırsatında tüplü fidan sağlar. Çok iyi hocam. Peki hocam, biliyorsunuz klasik eski çöğür anaçlar var. Bunlar bodurluktan bahsetmek söz konusu değil. C.F. Garnem gibi anaçlarımız var. Bunlar yarı bodur olarak geçiyor. Bir de piyasaya bir süredir giren tam bodur anaçlar var. Tam bodur anaçlarda çok sık dikimler yaparak ürünler elde edilebiliyor. Daha kısa sürede dönüşler sağlanabiliyor ama yatırım maliyetleri fidan açısından özellikle ve bakım maliyetleri biraz yüksek. Türkiye şartlarında hocam, yani dünya şartları biraz farklı. Türkiye'nin kendi kültürel şartları var. Türkiye şartlarında tam bodur, anaca aşılanmış badem çeşitlerini önerir misiniz? Şimdi eğer büyük bahçeler kurulacaksa, Hı hı. ki aslında son yıllarda çıkan tam budur badem anaçlarından biri Rütbek 20, biri de Rütbek 40. Evet, Rütbek 20'nin çıkmasının en önemli sebeplerinden biri çok sık dikilebilmesi. evet, Biliyorsunuz sık dikilen bahçeler erken yaşlarda meyveye yatıyor. Budama, terbiye, hasat, ilaçlama, seyretme gibi kültürel işlemler yerden kolay ve ucuz bir şekilde yapılabiliyor. Eğer toprak yapısı uygunsa, verimli bir toprak ise ve bu bahçede büyük bir bahçe ise, düz ise makineyle budama, makineyle hasat imkanı var ise, ki makinesi de pahalı, bayağı pahalı. Yani işte 250-300 bin eurolar civarında bir makine. Ama eğer 500 dekar, 1000 dekar, 1500 dekarlık bahçeler kuruyorsa veya etrafında bu tip bahçeleri kuran insanlara işçilik yapabilecekse biçerde verin, veya kullanılması kooperatifse, gibi bir kooperatif veya kuruluşsa, kooperatifse veya bir birlikse evet. mutlaka bu tip bahçelerin kurulması gerekiyor. Çünkü ben bu bahçelerin daha evvelden de ulusal TV'lerde de ben televizyonlarda da Evet. hem yurt dışında hasatlarını da göstermiştim. Bu bahçeleri de göstermiştim. Erken yaşlarda meyve verimini verdiği için önemli. Bir de mesela rütbe 40 dedikleri bir anaç var ki bu 1,5-2 metreye dikilebilen anaçlar. Bunlar da hiçbir destek istemeden rahatlıkla ikinci yaşında, üçüncü yaşında meyve verimine geçebiliyor. Ki hasat yani silkelemesi bile yani neredeyse kolunla Evet. güç sallayarak bile dökebilirsiniz. Bırakın vibrasyona gerek olmadan. Bu tip bahçelerin kurulması gerekiyor. Çünkü ben ömrüm boyunca hep sık dikimi, erken yaşlarda meyve veren bodur anaçları, kullan anaçlarını yaygınlaştırmış bir kişiyim ki şu anda 1,5 milyon fidan üretim. Bende bir tane tohum anacı yok. Evet. Neden yok? Çünkü tohum
büyük boylu ağaçlar yapar, geç meyveye yapar. Tamam kökleri derindir, kazık köklü olduğu için derindir. Belki su kıtlığında su faydalı olabilir. Ama başka bir söyleşi konusu olabilir. Yani bu bodur anaçların neden ne kadar az su tükettiklerinde bir gün tartışabiliriz. Yani Evet, bunları evet. da konuşabiliriz. O nedenle kesinlikle sık dikilebilen erken yaşlarda meyve ve anaçların kullanılması gerekiyor. Bahsettiğiniz o Garnen ve GF 677 anaçları aslında kuvvetli gelişen anaçlar. Evet. Ama biz budama ve terbiye ile onları sık dikebiliyoruz. Yani. Evet, evet. Bizim de uygulamalarımız var bahçemizde, sizler de biliyorsunuz. Hocam benim soracağım sorular bu kadar. Siz takipçilerimize, tarım işi yapanlara ya da yapma heveslisi olanlara ayrıca söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mustafa Bey, ben çok sayıda bölgeyi gezen ve yıllardır modern meyveciliğin Türkiye'de yaygınlaşmasını için emek sarf eden kişilerden biriyim. Ve Türk meyveciliğinin ve Türk çiftçisinin de hizmetkarıyım, uşağıyım. Benim bu klasik sözlerim. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki herhangi bir konuda meyvecilik yapmak isteyen bir kişi, o çeşidin, o bölgeye uygun çeşidi, anacı seçmeli. Ama seçmeden evvel de bu meyveyi ürettiği zaman pazarlayıp pazarlayamama imkanı olduğunu tespit etmeli. Benim son zamanlarda söylediğim güzel şey de var. Herkes dikiyorsa sen dikme. Herkes söküyorsa da sen sökme diyorum. Çünkü herkes dikiyorsa aynı şeyi, dikiyorsa üretim çoğalacaktır, fiyatlar düşecektir. Evet. Ama ben hem Tarım Bakanlığı'na hem Türk çiftçisine birlik ve beraberlik olarak birliklerini ve güçlerini birleştirerek üretim yapmalarını, pazarlamalarını ve bu konuda da Türk çiftçisine, Türk insanına yardımın olacağını çok iyi görüyorum. Çünkü ben aynı zamanda meyve üreticisiyim. Evet. Pazarlarda bilen bir kişiyim. Yani marketlere bakıyorum. Yani bizim yemeyeceğimiz meyve türlerini, meyvenin, bir elmanın bile şu anda yani 30 liraya 40 liraya satıldığını görünce ya üretici niye bu kadar para kazanamıyor diye düşündüğüm zaman birlik ve beraberlik Çok içerisinde olması gerektiğini, Tarım Bakanlığı'nın da bu şekilde bu kadar Türk çiftçisine destek veren bakanlığın da bir gayret deyip daha çok destek vermesini İnşallah, inşallah. bekliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Değerli takipçilerim, inşallah sizler için de faydalı bir program olmuştur. Her zaman söylediğim cümleyle kapatacağım videoyu. Türk bademi Türkiye'ye yetinceye dek mücadelemiz millidir. Teşekkürler.